Hayatımda uyguladığım en verimli prensiplerden 2 tanesini paylaşmak istiyorum bugün sizlerle. İkincisini ben uydurdum ama birincisini bir komedyenden öğrendim. Seinfeld'den. Kendisi der ki, zinciri kırma. Seinfeld 90'lı yılların en önemli komedyenlerinden biri. Kendi adıyla yaptığı televizyon dizisi bana göre gelmiş geçmiş en iyi sitcom, komedi dizisi. Hiçbir şey hakkında bir şov. Seems to me the way they designed the car alarm is so that the car will behave as if it was a nervous, hysterical person. Anyone goes near it, anyone disturbs it, not everyone wants to draw that much attention to themselves. Wouldn't it be nice if you could have a car alarm that was a little more subtle? Excuse me? I would like a car alarm like that. 2007 yılında sevgili eşim Devlet Şah, Seinfeld'le ilgili bir makale okuyup bunu blogunda yazdı. Zinciri kırmayın. O günden beri eşimle birlikte kendi hayatlarımızda bu kuralı hemen hemen her alanda uygulamaya çalıştık ve çok işe yaradığını gördük. Uygulaması son derece basit bir prensip bu. Hedefini belirle. O hedefe ulaşmak için her gün bir şey yap. Yaptıktan sonra da önüne bir takvim al ve o günün üstüne kocaman bir çarpı koy. Her gün bu işlemi tekrarla. Takvimini çarpılarla doldur. Yan yana gelen bu çarpılardan güçlü bir zincir oluştur. Yeni amacın bu zinciri kırmamak. Seinfeld kendisine daha iyi bir komedyen olmak için ne önerirsiniz diye sorulduğunda işte bu cevabı vermiş. Daha iyi bir komedyen olmak için daha iyi espriler yazması gerektiğini fark etmiş ve bunun için de her gün yazmaya karar vermiş. Her gün küçük bir şaka, bir espri yazmış ve bu iş için kendini motive etmek amacıyla bulduğu bu zincir metaforu da çok işine yaramış. Kendini işine sıkı sıkı bağlamış. Bunu uygulamak için yapmamız gerekenleri tekrar bir gözden geçirelim isterseniz. Öncelikle bir amacımız, bir hedefimiz olmalı. Mesela daha sağlıklı bir insan olacağım. Ya da daha çalışkan bir öğrenci. Mesleğinde daha uzman, daha kültürlü, daha yardımsever biri gibi. İsterseniz ortak bir hedef belirleyelim mesela önümüzdeki yıl uygulamak için. Seinfeld'in izinden gidelim. Her gün yazı yazalım. Espri yazmak zorunda değiliz. Hangi konuda olursa, neyi yazabiliyorsak. Günlük tutabiliriz ya da öykü yazabiliriz. Okuduğumuz, izlediğimiz şeyler hakkında notlar tutup özet çıkartabiliriz. Ama her gün yazalım. 20 dakikaya ne dersiniz? Yapılması çok da zor olmayan bir hedef gibi gözüküyor değil mi? Şimdi hedefimizi yüksek sesle bir kere daha tekrar edelim. Her gün 20 dakika yazı yazacağım. Böyle söyleyince biraz daha zor gözükmeye başladı değil mi? Tamam, o halde hedefimizi değiştiriyorum. Her gün 20 dakika kitap okuyalım. Bunu yapamayacak olan var mı? Gerçekleştirilmesi çok daha kolay bir hedef. Şimdi sizinle bir başka prensibimi paylaşmak istiyorum. Bu prensibi tamamen ben uydurduğum için yapıp yapmamakta, uygulayıp uygulamamakta size kalmış. Adı 2'ye böl. Evet, doğru duydunuz. 2'ye böl. Yapmak için gözüne kestirdiğin hedefi al ve onu 2'ye böl. Yaparım dediğin şeyin yarısını yap. Şimdi buna göre hedefimizi revize edelim isterseniz. Ne demiştik? Her gün 20 dakika kitap okuyacağım. Yahu 20 dakikada ne var ki, rahat rahat okurum, hiç yapmadığım şey mi sanki diye düşünüyor olabilirsiniz ama hedefin çok önemli bir ikinci parçası var. Orayı gözden uzak tutmamak lazım. Bunu her gün yapacaksınız. Her gün takvime yeni bir çarpı koymak. O çarpılardan güçlü bir zincir oluşturmak. Bir gün bile çarpı koyamazsanız zincir kırılır, unutmayın. İşte tam da bu yüzden ikinci bir prensip uydurma gereği duydum ben. 20 dakikayı 2'ye bölmeliyiz. O halde yeni hedefimiz her gün 10 dakika kitap okuyacağım. Artık hedefimizi belirlediğimize göre sıra takvimde. Kendinize bir iyilik yapın ve şöyle güzel, kocaman bir yeni yıl takvimi edinin. Sonra da onu her gün görebileceğiniz bir yere asın. Her gün görebileceğiniz diyorum çünkü oraya atacağınız çarpılarla oluşturulacak zincirin sizin üzerinizde bir baskı oluşturması lazım. Onu kırmamak için çaba sarf edesiniz diye. Eğer böyle bir takvimi edinemediyseniz üzülmeyin çünkü sizler için bir yeni yıl hediyesi hazırladım ve güzel bir takvim tasarladım. Bakın üzerinde zinciri kırma yazıyor ve altında da hedefim bölümüne kendi hedefinizi yazabilirsiniz veya ortak hedefimizi koşmaya hazırsanız eğer oraya yazacağınız şey
her gün 10 dakika kitap okuyacağım olacak. Bu takvimin tasarımında benim özellikle dikkat ettiğim bazı başka farklılıklar da var. Örneğin her satırda 2 haftalık gün miktarı var. Yani kendinize olur da aylık bir hedef belirler ve sonra da benim ikinci prensibim olan 2'ye bölle bunu 2'ye bölmeye kalkarsanız bu takvim içerisinde bir satıra tekabül ediyor. Yani kendinize bir satırlık hedefler belirleyebilirsiniz. Ya da ortak hedefler belirleyebiliriz. Mesela bundan sonra 2 haftada bir kitap bitireceğim. Ya da 2 haftada bir güzel, çok bilinmeyen ama klasik olmaya aday bir filmi izleyip bunu analiz edeceğim gibi. Hatta birden fazla hedef belirleyip her bir hedef için ayrı ayrı takvimler bastırıp gözünüzün önüne asarak birden fazla zincir oluşturabilirsiniz. Yahu benim hayatım dijitalleşmiş, böyle analog işlerle, baskıyla, yazıcıyla filan uğraşamam ben diyenler için there is an app for that. Ben iPhone kullanamam diyenler için de Don't Break the Chain adında bir web sitesi var. Ama sonra ben web sitesinin adresini unuttum, yok evde elektrikler kesikti, telefonumu şarj edemedim, o yüzden zincirim kırıldı diye çıkmayın karşıma. Asıl mesele zinciri kırmamak. Bu arada bazı aktiviteler için dikey zincirler oluşturabilmek de mümkün. Örneğin benim hedeflerimden biri her pazar YouTube kanalımda yeni bir video yayınlamak. Dolayısıyla bunu bu takvimde bu şekilde işaretleyip dikey bir zincir oluşturabiliyorum. Yani kendinize haftalık rutinlerle uygulayabileceğiniz hedefler oluşturup haftalık zincirler yapabilmek de mümkün. Sonuçta herkes okur yazar değil mi? Ama bu yıl gerçekten okuyalım, gerçekten yazalım diye böyle bir ortak hedef düşündüm ben ve ortaya koydum ama siz tabii ki kendi hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin her gün 5 dakika spor yaparak daha sağlıklı birisi olacağım. Ya da her gün 10 dakika düşüneceğim. Veya her gün 20 dakika sessizliğin sesindeki beyaz boşluğu yakalayacağım. Hedefiniz ne olursa olsun kendinizi daha iyi birisi haline getirmek için o zincire her gün mutlaka yeni bir halka, yeni bir çarpı ekleyin ve onu hiç kırmayın. Hedefinizi belirleyip zinciri kırma takviminize işlemeye başladıktan sonra fotoğrafını çekip Instagram'dan benimle paylaşabilirsiniz. Bakalım kimler en uzun zincir oluşturmayı başaracak?